Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem lezzetli, tam ölçülü, tam garantili, ağızda dağılan kıyır kıyır dereotlu peynirli poğaça tarifim var. Daha çok poğaça tarifi değil de tuzlu kurabiye lezzetinde diyebilirim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Öncelikle vermiş olduğum ölçüler 50 adet tuzlu kurabiye ölçüleridir. Benim yapmış olduğum boyut biraz daha küçük olduğu için fazlaca çıktı ama normalde biliyorsunuz ki dereotlu peynirli poğaça veya kurabiyeyi daha büyük boyutlarda yapılıyor. O boyutlarda büyükçe yaptığınız zaman daha az çıkacaktır. Yaklaşık 25-30 adet çıkabilir. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Üçüncü adet yumurtamızın yumurta sarısını ayrı bir kaba ayıralım üzeri için. Akını ise kabın içerisine ekleyelim. 1 su bardağının yarısına zeytinyağı, yarısını da sıvı yağ ekliyorum. Toplamda 1 su bardağı eklemiş oldum. Dilerseniz sadece 1 su bardağı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Eğer mahlep yoksa evinizde eklemeseniz de olur. Varsa alabiliyorsanız mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli yapıyor. ...200 gram tereyağı ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu lütfen silme olarak ekleyelim. Çok aşırı doldurmayın. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 kase doğranmış dereotu ekliyorum. Ben büyük bir demet kullandım. İçerisinde bol dereotu olunca çok güzel oluyor. İnce ince bıçakla doğrayıp ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerimizi elimizle güzelce bir karıştıralım. Sonra unumuzu ekleyeceğiz. Tüm malzemeler iç içe geçsin. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 6 su bardağı un ekliyorum. Bu aşamada lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unumuz hafiften elimize yapışan yumuşacık bir hamur olacak. Katı olmasın, kurabiyeleriniz çok sert olabilir. O yüzden yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un ekleyelim. Bazen yumurtaların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu oran değişkenlik gösterebiliyor. Unu her zaman kontrollü bir şekilde eklemekte yarar var. 2 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. İlk önce gördüğünüz gibi 4 su bardağı unumu ekledim. 2 paket hamur kabartma tozu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Kıvamı çok cıvık olduğu için 2 su bardağı daha un eklemiş oldum. Yakından da gördüğünüz gibi hamurumuz oldukça cıvık. Hemen 2 su bardağı unumu ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Yumurtalarınız büyükse 6,5 su bardağı un da olabilir. Eğer küçükse tam 6 su bardağı un kullanabilirsiniz. Elimle tekrardan kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde yumuşacık bir kıvam olacak. Hamurumuzu hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize şekil vermeye başlayabiliriz. İsterseniz bu kurabiyemizi veya poğaçamızı sade haliyle de hazırlayabilirsiniz. İçerisine iç harç kullanmadan sade olarak da şekil verip fırınlayabilirsiniz. Ben içerisine beyaz peyniri ve kaşar peynirini karıştırıp ekledim. O şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi bir kase ölçüsünde kaşar peyniri ve beyaz peynir karışımı. Bu şekilde hamurumuzun içerisine peynir harcımızı ekledikten sonra uç kısımlarını birleştirip sıkıca kapatalım ve yağlı kağıt ile fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Gördüğünüz gibi ben oldukça küçük olarak hazırladım. Eğer klasik bilinen dereotlu poğaça boyutunda büyükçe yaparsanız daha az poğaçalar elde edebilirsiniz.
Bir de bu aşamada poğaçalarınızın uç kısımlarını iyice bastırarak kapatmaya özen gösterelim. Çünkü peynir ve kaşar peynirleri arasından taşmasın. Taşmaması için peynirli kaşar peynirin içerisine çok az yumurta akı karıştırırsanız hiçbir şekilde peynir veya kaşar peyniri poğaçalarınızın arasından kaçmayacaktır. Bu da önemli bir püf noktası. Bu şekilde hazırladıktan sonra şekil verdiğimiz poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim. Fırça yardımıyla yumurta sarılarını her poğaçamızın üzerine sürelim. Üzeri için çörek otu serptim ben. Dilerseniz susam da serpebilirsiniz veya haşhaş da serpebilirsiniz. Veya hiçbir şey serpmeden çatalla da çizikler oluşturarak fırına verebilirsiniz. Poğaçalarımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda poğaçalarımızın üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 25 dakika kadar tuttum ama lütfen kontrollü bir şekilde takip ederek pişirmeye özen gösterelim. Her zaman söylediğim gibi herkesin fırın ısısı derecesi markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu şekilde poğaçalarınız nar gibi kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi poğaçalarımız muhteşem oldu. İnanılmaz lezzetli. Çay saatlerinizin vazgeçilmeyeceği olacağına eminim. Hem annelerimizin yaptığı usulde poğaça hem de çok lezzetli kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiye lezzetini bulabilirsiniz. Şimdi yakından sizlere iç dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Her iki lezzeti severler için hem tuzlu kurabiye hem poğaça lezzetini severler için ikisi bir arada çok lezzetli bir kurabiye oldu. Sizler yakından iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Sohbet etmiş oluruz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.